uçaklarda da şu şeyleri ilk defa görüyorum. A''yız biz, ne taraftayız? Yani cam kenarı. Uçaklarda diyorum, şu havalandırma sistemi çok enteresan değil mi aşkım ya? Buhar geliyor baksana, su buharı. Bildiğin su buharı var. Sadece bunu Filipinler'de gördük. Evet, Filipinler'de gördük sadece. Bizim de Marmaris'te yazın sıcakta kafelerde yaparlar. Doğru. Aynı mantık. Prepare for takeoff. We will be turning off the cabin lights. Reading lights are found in service panels above. Bir gelişimiz vardı, bir de gidişimiz. Hop. Kazasız belasız Manila havaalanına geldik. Evet. Manila buranın başkenti, Filipinler'in. Biz burada kalmayı tercih etmedik. Geçiş rotası olarak belirledik. Buradan Bali'ye gidiyoruz. Hello everyone, good afternoon. Asya'nın 5. ülkesi Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan herkese merhaba. Herkese merhabalar. Yakınımızda, en yakınımızda olan bir tane AVM'ye geldik şimdi. Burada ne halledeceğiz? En önemli olan şey, yeni ülkeye girdiğiniz zaman SIM kart. Evet. Biz havaalanını almayı tercih etmiyoruz çünkü havaalanlarında genelde 2 katı, 3 katı Pahalı oluyor. Bir de seçenek çok fazla olmuyor. O yüzden her ülkeye geldiğimiz zaman önce bir AVM buluyoruz. SIM kartımızı, internet işimizi çözüyoruz. Bununla ilgili aklıma gelmişken söyleyeyim. Biz bu yeni uygulamalar var ya, e-simler falan, onları kullanmıyoruz. Çünkü seyahatimiz bizim uzun sürüyor. Yani bir ülkede en az 1 ay vakit geçiriyoruz. O bize çok pahalıya gelmiş. Pahalıya gelmiş oluyor çünkü bu yaptığımız yerel firmalar günlük 6-7 GB falan veriyor, 10 GB veriyor, aylık 300 GB falan tekrar veriyor. Fiyatı da 500 liraya geçmiyor. Daha uygun fiyata maksimum performans almış oluyoruz. 5. ülkemizdeyiz Asya'da. Sadece Laos ülkesinde internet almamıştık, telefon kartı almamıştık. Geri kalan her yerde aldık. Bali'de de uzun soluklu kalacağımız için Endonezya'da uzun soluklu kalacağımız için burada almayı tercih ediyoruz. Bakalım Bali serüvenleri, Endonezya serüvenleri başlıyor. Herkese hoş geldiniz. Seyirler, hoş geldiniz. İnşallah. Şimdi Endonezya, Asya'nın, özellikle Endonezya'nın, aşkım altta gideceğiz değil mi önce? Asya'nın en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi Jakarta. 2045 yılına kadar dünyanın en gelişmiş 20. ülkesi olmaya çalışıyor. Onun için kendini geliştiriyor, yeniliklere çok açık bir ülke. Daha doğrusu şehir, liman olan, turizmi olan, ticareti olan bir nokta aynı zamanda. Bu arada para işini de havaalanından halletmiyoruz. Genelde dışarı çıktığımız zaman hallediyoruz. Havaalanında çok düşük bir miktar dolar dolduruyoruz. Ondan sonra ATM'den hallediyoruz. Şimdi bir tane ATM'e geldik. Bu arada havaalanıyla ilgili birkaç tane de bilgi vereceğim. Şu para işini bir halledelim önce. Asya'da birçok ülkede işte tapınak ziyaretlerinde bulunduk. İşte kilise vesaire falan böyle tarihi yerlere gittik. Ondan sonra ibadethaneleri, çeşitli ibadethaneleri gördük. Turistik yerlerde değil mi bunlar? Turistik yerler olarak geçiyor. Onları görmeye çalıştık. Şimdi de Jakarta biliyorsunuz nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Hristiyan var, Budist var, Hindular var. Şimdi burası bu bölgenin aslında en büyük camii olan İstiklal Camii'ne geldik. Görülmesi gerekiyormuş. Çok kişi yazdı. Kendi dinimize mensup olan bir ibadethaneyi de görmeden etmemek lazım. Zaten çok Jakarta'da bayağı da büyük
Büyük bir yer ama hani böyle turistik ve aynı zamanda görebileceğin kültürel yerlerden bir tanesi burası. En büyüğü burası. En büyüğü burası. Bir oraya gidelim dedik bakalım. Bu arada sim kart ve banka işlemlerini hallettik. Uzun süre sonra ezan sesi duymak hoşumuza gitti. Evet, iyi. İçimiz bir hoş oldu. Biz yani yoktu, duymuyorduk. Hiç duymadık. Hiç duymadık. Asya'da hiçbir yerde duymadık. Lao'da Mao'da vardı ama inanın Ramazan zamanı Rai'de gittin sen ama ben duymamıştım yani. Zaten ezan da okunmuyordu galiba. ezan İçeriye içeri okunuyordu. Burada Türkiye'deki gibi duyuyorsun yani. Şimdi oraya gitmeye çalışıyoruz. Yol üstü manzaralar, parklar, yeşillikler Asya'da her yerde var değil mi? Evet bak burada da var yeşillik. Çiçek açmışsın gülüm. Güzel ağacın çiçekleri. İşte alttan gideceğiz. Tamam. Buranın bir değişik özelliği de yani görülmesinin sebeplerinden bir tanesi tabii ki kutsal ibadethane. Ama tam karşısında bir tane katedral de var. Yani bu da şunu simgeliyor. Burada az önce bahsettiğim gibi işte Müslümanlık, Hristiyanlık, Tao, Neo, Budizm ve Hinduizmin haricinde bir başka diller de var. Burada bir din kardeşliği var. Yani halk birbirleriyle hangi dine mensup olursan ol. Herkes özgür. Herkes özgür. O yüzden biraz ikonik bir nokta. O yüzden de buraya gelmek istedik açıkçası. Herhalde giriş kapısı burası. Yani çevresi bayağı büyük. 2 tane kapı gördük ama daha girecek yeri bulamadık. Katedral de tam şu karşıda duruyor. Ya bir sürü giriş kapısı var. 5. kapıya gitmemiz gerekiyormuş. 2. kapı değilmiş. Şöyle beyaz kubbesi olan, minaresi olan bir yer. Burayla ilgili olarak bu cami tamamen demir ve çelikten yapılmış. Göreceğiz nasıl bir yer. Ama çevre düzenlemesi güzel. Mascid İstiklal. Şimdi 4. kapıya geldik. Giriş kapısı 5. kapıymış. Bu arada Jakarta'ya gelmek isteyenler yani Endonezya'ya gelmek isteyenler 2 Temmuz itibariyle Endonezya'da vize uygulaması tamamen kaldırıldı. Artık kapıda mapıda O da hiçbir bizim şekilde şansımıza. kapıda falan vesaire hiçbir herhangi bir şekilde vize uygulaması yok. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik resmen. Kapıda vizenin şöyle bir şey vardı. 35 dolar kişi başına giriş ücreti vardı. Onunla o da kaldırılmış. Şayet 60 gün 30 günden sonra 60 gün kalmak isterseniz o zaman 35 dolar ödüyorsunuz ve onun için bir kayıt olmanız gerekiyor. Onun haricinde bir tane çok basit bir QR kodu var. O da ülkeye girişinizi böyle tescil etmiş oluyorsunuz. Hani aklınızda bulunsun, buraya gelirseniz Endonezya güncel 2025 itibariyle böyle bir düzenleme yapıldı. Giriş bayağı rahat, bayağı kolay yani. Gece saat 2'de mi ne giriş yaptık biz. Evet. Hiçbir sorun yaşamadık. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gittik. Evet, 5. Bulmak da kolay yani. Ha, Büyük şehir olduğu için. ulaşım da kolay. Burada şimdi 2 tane çok yaygın bir uygulama var. Bir tanesi Grab, bir tanesi de bunların kendi uygulamaları olan Gojek. Buradan giriyoruz. Gojek uygulaması inanılmaz ucuz. Bilginiz olsun. Aynen. Katedral tam burada. Camide tam burada. Kapı 5'ten girmeniz gerekiyor. 5. kapıdan girecekmişiz. Hadi girelim o zaman. Tabii caminin önünde de sigaranın satılması biraz enteresan olmuş ama. Girişte tam güvenlik durdurdu. Şu an dedi öğle namazı kılınıyor. Ziyaret kabul etmiyoruz dedi. Biz dedik ki Türk'üz ve Müslümanız. O zaman hoş geldiniz dedi. Direkt. Değil mi aşkım? Direkt hemen şükran mükran. Selamünaleyküm dedi. Girerken ayakkabılarınızı böyle bırakıyorsunuz. Thank you. Şükran. Sonra giriyorsunuz. Bana yine buradaki adam da dedi. Şurada informasyon var. Oradan danış. Aleyküm selam. Waalaikumsalam warahmatullah. Where are you from? From Turkey. Türkiye. Turkey, but you living? Yeah, we visiting. Oh, Tourist. tourist man. Yeah. It's a good. Yeah.
Caminin içerisinde bir tane erkekler için giriş kapısı var. Şimdi ben buradan bir gireceğim içeriye, bir ziyarette bulunacağım. Burada sadece erkek girişi yazıyor. Selamünaleyküm. Şurada da yazıyor İslamik okul diyor. Abdesthane var diyor yan tarafta. Şurada da yukarısı da mescitlerin olduğu yer. Burada dediğim gibi abdesthane. Şu tarafta tuvaletler var. Kadınlar tuvaleti ve abdesthanesi var. Dediğim gibi ibadethane üst tarafta. Evet. Yayını hiç kapatmayacağım. Direkt siz de içeri görün istiyorum. Ha, içerisi gerçekten çelikten yapılmış. Jemaah sholat zuhur Masjid Istiqlal yang hadir di lantai utama ini. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah masih berkenan untuk mengizinkan kita hadir di dalam majelis kajian zuhur Masjid Istiqlal. Evet, burası erkekler. Yang pada şu tarafta kadınların namaz kılabildiği alan. Bir paravanla çekmişler. Dalam kitab Adabul Insan fil Islam yang akan dibawakan oleh pengampu kajian ini. Evet, neden demir dediklerini anladım. İçerisi bildiğiniz çelik. Sütunlar falan komple çelik. İçerideymiş meğersem, dışarıda değil de içerideymiş. Insyaallah akan membahas tema seputar penyebab akidah. Untuk kita lebih banyak dapat beristifadah dari kajian ini, marilah kita sama-sama pusatkan, kita fokuskan fikir dan hati kita. Bayağı büyük, binlerce insan sar buraya, gerçekten büyük yani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kadınların girişi şu taraf, aynı yerde giriliyor. Bir çık sen de istersen. İçerinin aurası çok güzel. İnsanın içi maneviyatı, huzuru dolu dolu oluyor. Neden içerinin böyle, hani buranın özellikle olduğunu anlayacaksın. Mimarisi çok güzel. Sen bu taraftan bu sefer geç, ben öbür taraftayım. Oh iya, di gerbang utama. Oh iya, siap. Pesannya gerbang utama ya? Ya, depan seberang katedral.
Bapak jadi ketua RT, kan dipanggil Pak RT, selamat pagi Pak masyarakat. Tetapi itu ada batasnya. Tetapi derajat kita di sisi Allah itu tidak terbatas. Bahsettiğim gibi kadın erkek ayrı giriliyor ama aynı yerde kılınıyor namazlar. Bir de üst tarafta bizim Türkiye'deki gibi balkonlar var. Şuradakiler gibi. Var ya buraya bayağı bir insan sığar yani binlerce diyorum ama Ramazan'da buraya gelmek lazım. cumaları zaten burası çok kalabalık oluyormuş. Erken gelin falan diyorlar. Vallahi öyle bakarım kaç bin kişi oluyor burası. Bayağı büyük bir yer yani. Hep böyle tapınak mapınak mı gezeceğiz? Biraz da kendi ibadethanemizi görelim yani değil mi? O zaman buradan çıkıyoruz artık. Kadının şeyin üstünde Manila yazıyor. O zaman Filipin'den. Jadi moderator sudah menunjukkan Filipin'den gelmiştir. 10 Biz de Filipin'den geldik. O zaman ayrılıyoruz bebeğim. Çıkışta görüşüyoruz. Aşkım buraya yaksana fotoğraf çekecek misin? Fotoğraf mı çekiyor? Marina. Okay. Vierosa Müslim. Okay, Muslim. From Türkiye. Oh, Turki. Türkiye. Maşallah, maşallah. Madinah. Lalu Ibrahim bertanya, "Hai, siapa di atas?" Ceritanya gitu. Kalau bapak rumahnya di atas ada yang naik atap tuh bapak tanya, "Siapa di atas?" Bahwa syaitan itu musuh kamu. Caminin dış avlusu da bayağı büyük. Ama genel itibariyle yani Endonezya bizi kendine böyle iyi hissettirdi. Yani insanları güler yüzlü. Mesela bir Filipinler'de o kadar değildi mesela değil mi? Hiç gülmüyor. Hiç gülmüyorlar. Çok somurtuyorlar. Buradaki insanlar güleç. Ve her... Kadın çocuğunu verdi ya. Ve herkes böyle yardımcı olmaya çalışıyor. 2 aylık falan. Özellikle Türk olduğumuzu söyleyince yani hemen buyurun, buyurun geçin falan diyorlar. Şeydi, güzeldi. Şimdi buranın karşısında bir de katedral varmış. O katedrali de görelim. Şimdi Google yorumlarında işte ayakkabıları bıraktırıyorlar. Arkasından işte çıplak ayakla veya çorabınla yürüyorsun diye linç etmişler böyle Avrupalılar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Birçok Asya'da tapınakta bulunduk. Budaların olduğu yerlere gittik. İşte kiliselere gittik. Sana söyleyeyim burası çok temiz. Yani burada yalın ayakta yürürsün yani. Google yorumları biraz saçma yani o konuda. Bayağı temiz, düzenli içerisi. Bayağı temiz yani. Yani şöyle bir şey var. Mesela ben hiçbir Buda tapınağında ya da işte Hristiyan, işte Katolik kiliselerinde açıkçası dini bir yerde ibadet edildiğini görmedim. Ama burası hem ibadetin yapıldığı hem de ziyaretin aynı anda gerçekleştiği bir nokta. Hiçbir Buda değil mi aşkım? Ben doğru çok ritüel aradık. Ritüel bulamadık yani. Evet. Burada aynı anda hem insanların ibadetini görebiliyorsun hem de ziyaret edebiliyorsun. Bu inanılmaz güzel bir şey yani. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Tapınaklarda, kiliseler hariç tapınaklarda hep bizden ücret aldılar. Evet. Al abi işte bak Türkiye'de de yok. Bizim Ayasofya'ya giriyorsun, Türkiye'deki camilere giriyorsun. 5 kuruş para vermiyorsun. Bak yine aynı şekilde ücretsiz bir şekilde girebildik yani. Ve o yüzden biz Asya'daki tapınak ziyaretlerinde bulunmak istemiyoruz açıkçası. Varıverdin, giriverdiğin yerde 100 lira, 200 TL gibi rakamlar alıyorlar. Yani o bize çok manasız geliyor. Burada da ücretsiz işte değil mi? Avrupalısı herkes giriyor yani. Mısır var, mısır yiyelim mi? İçeriye bir tane de ayrıyetten şey yapmışlar. Küçük bir çarşı gibi bir şey koymuşlar değil mi? Okul var ya. İçeride tabii din okulu var. Ondan dolayı muhtemelen buraya böyle atıştırmalık işte şeyler var. Yemekleri var. Bunlar da yöresel yemekleri. Bunların hepsini deneyeceğiz. Nasıl yapıyor? Popcorn. Corn. Balıklar falan da var. Allah selamünaleyküm. Evet, böyle balıklar var. Kalamar var. Karidesler var. Yine aynı şekilde tavuklar falan da var. Deniz mahsulleri görmek beni açıkçası şaşırttı.
Ama bir o kadar da sevindirdi. Endonezya'da deniz mahsullerini yiyeceğiz. Burada sosyal street food diyor, yani şekilde sokak yemekleri falan var. Kebap mix lovers diyor. Peynirli kebap diyor. Filipinler'de yemek konusunda açıkçası birazcık zorlandık. Damak tadımıza pek uygun değildi ama Endonezya'da, şimdi bundan sonraki durağımız Bali olacak. Muhtemelen oralarda Bir şeyler bulabilirim. damak tadımıza uygun birçok şey bulacağız gibi geliyor bana. Yani bir kere görsel olarak bizim mutfağımıza çok benziyor. Yani tabaklama şekilleri falan, baharatları falan güzel görünüyor. Tabii yemeğin içmenin haricinde giyim kuşam da olmazsa olmaz değil mi? İçeride ayrıca böyle hem turistlere de uygun hem de yerel halka uygun. Fiyatlar vallahi çok uygun ya. Bu kadar uygun beklemiyordum. Bayağı uygun fiyatlar. Ya Türkiye'ye göre zaten uygun da Asya'ya göre de uygun. Yani değil mi aşkım, şey gibi. Mesela şimdi biz Filipinler'den geldik. Filipinlerin 1/3 fiyatına burası. Yani mesela sabah bir kahve içtik 50 TL. Yani Tayland'da da mesela 40 TL'ye falan içiyorduk. Vietnam'da 70 TL'ye gibi içiyorduk. Değil mi? Vietnam'da kahveyi ne kadar içiyorduk? 70-80. 70-80. Çok yani çok böyle lüks bir yere gidersek, marka franchise'likler var ya mesela Türkiye'deki gibi Amerikan markaları, onlar da pahalı birazcık. Ama valla şeyde Filipinler'de olsun, Vietnam'da olsun fiyatlar uygundu. Burası da uygun. Hani diyorlar ya Endonezya'ya geldik, işte Bali'ye geldik, 200 bin lira bir ayda harcadım. Yok abi, yani onu öyle bir para... Ne göre harcıyorsun ya? O öyle para harcayan, ben sana diyorum, savurgan ve müsrifli bir adam yani. Gerek yok o kadar. Ya tabii canım, şimdi aslında her şeyde yiyip içmeyeceksin ya. Ağzına burnuna sokmayacaksın yani. Yes. Selamünaleyküm. Bunlar bize az önce information verdi. Vallahi kiliseye girmek isteyenler tam anında şuraya bıraktım, gelip girebilir. Girmeyeceğiz değil mi? Yaşar. İçimiz Girecek bir şey gibi gözükmüyor yani. Bir de buradayız, yarın da buradayız. Eğer gelip girmek istersen... aman boşver aşkım ya. Yol üstünde bir yerden geçiyorduk. Burası bir askeri bir alan. Hola! Ceylan var içeride. Ceylanlar var. Bayağı da fazlalar. Tam Ve serbestler şurada. yani. İstedikleri yerde geziyorlar. Bir sürü böyle şeyi var. Ne o? Boynuzlarıyla beraber erkeği, dişisi karışık. Yollar. Ya burası askeri bir alan. Tamamen yol üstünde karşılaştık. Değil mi? İlk defa böyle bir şekilde karşılaşıyoruz burada. Nerede gördük biz onu, bir hayvanat bahçesi ziyaretinde? Dalat'ta mı gördük? Nerede gördük? Bir daha Ho Chi Minh. hayvanat bahçesi ziyareti yapar mıyım bilmiyorum ya. Orası hayvanları görmek hem çok iyi hissettirdi hem de böyle hapishanede gibi hissettirdi. Evet, doğru. Yani doğal ortamları olmayınca artık gitmem muhtemelen. Evet. İlk ve son olmuş olabilir yani. Doğru söylüyorsun ya. Ho Chi Minh'de görmüştük, hatırladım şimdi onu. Şurada ya, çok tatlılar ya, inanılmaz güzeller. Bir de şunu fark ettim, bunu da hani sizinle paylaşmak istedim. Bizim bu 5. Asya'daki ülkemiz. Seyahat ederken bazı şeyleri öğreniyorsun. Öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi de mesela böyle yeni bir ülkeye geldiğimiz zaman Denizcilik okulu olabilir, bir şey söyleyeyim mi? olabilir. Tamam. Yeni bir ülkeye geldiğin zaman ilk başta büyük şehirde bulunup sonrasında lokale gitmek bence biraz daha kolay oluyor. Yani lokale adaptasyon kolay oluyor. Çünkü büyük şehirde birçok şeyi görüyorsun. İnsanları daha tanıyorsun ama lokalde de insanların samimiyetini görüyorsun. Yaşıyorsun, tecrübe ediniyorsun. Yani şehirler ama şehir, yani öyle söyleyeyim. Sadece burada insan davranışlarını, şehirdeki adaptasyonunu daha hızlı tanıyabiliyorsun. Sistemi anlayabiliyorsun. Yani aklınızda bulunsun, böyle bir siz de yolculuğa çıkarsanız eğer, uzak doğu olur, başka bir yer olur. Önce bir şehirde, sonra da lokale gitmek bence işi biraz daha kolaylaştırıyor, değil mi? Şimdi Jakarta zaten bizim gelip geçişli noktamız. Fazla burada dediğim gibi birkaç tane nokta var görülmesi gereken. Bir tanesi o zaten neydi? İstiklal Camii'ydi. İstiklal Camii ziyaretimizi yaptık.
Gecenin biraz öğlen sıcağı oldu artık. Güzel bir kahve içtik. Birazcık dinlenelim. Ondan sonra aklımızda Tema Park diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Orası da Endonezya'yı tanıtan bir yermiş, bir alanmış, özel bir alanmış. Orada da bulunacağız bakalım. Orayı da sizinle beraber yine aynı şekilde göstereceğiz. Bayağı bir motosiklet var bu arada. Yani bayağı bir trafik yoğun. Ama rahatsız etmiyor. Mesela Vietnam'da çok korna sesine maruz kaldık. Burada korna falan sesi duymuyoruz. Çok az yani. Her ülkede değişik farklılıklar görüyoruz ya. Burada da mesela motorlar, hani motor çok iyi aldığımızdan dolayı dikkatimi çekti. Motorların hem önüne hem arkalarına böyle plakalar yerleştiriyorlar. Bunun arkasında bir düşmüş. Normalde hem Var önde. canım, bunda var. Bak önde de var, arkasında da var. Önde de var, arkasında da var. Evet. Tüpçü var, tüpçü. Sokak üstü tüpçüler var. Tüpleri de yeşil yani. Yeşil tüp satıyorlar. Vietnam'da pembeydi. Doğru, evet haklısın. Bir de burada yol üstünde böyle sürekli kahve satan toz kahveler var. İşte üçü bir arada, ikisi bir arada gibi. Yanında sıcak suyu ve buzu var. Direkt böyle kaynatıp veriyorlar sana. O da enteresan değil mi? Evet. Video? Or... Yeah, video. Hello, my name is Zarin. Zarian. Yes, my name is Zarin Ganya. But my friend and my teacher and my mother and my family call me Zarin. Zeri. Okay, nice to meet you, Zeri. Nice to meet you too. Say hello to Turkey. Hello, Turkey. I'm from Indonesia. Nice to meet you. Şimdi böyle bir yol üstünde bir yerde oturduk. Bu kızımız da yanımıza geldi, bizimle tanıştı. Ondan sonra Endonezya'daymış. O da videomuzda bir hatıra olsun, anı defterimizde olsun istedik. İngilizce konuşan bulmak zor burada. İnanılmaz konuşmaya çalışıyorlar. Böyle inanılmaz hoş karşılandık. Resmen hani kendi ülkemizde gibi hissettik. Evet, evet. Herkes gelip konuşmak istiyor, selam vermek istiyor. Selamun aleyküm değil mi? Şey denedik bu arada, şöyle bir içecek aldık. Bu az önce gündüz yayında, şimdi biraz oteldeydik ya, dinlendik. Gündüz yayın size söylemiştim ya, yol üstünde böyle şeyler var. Bizim tank poşetleri gibi düşün. İşte çay var, kahve var böyle. Bunları işte sıcak soğuk yapıyorlar. Gündüz yayın söylemiştim. Ondan denedik. Güzeldi değil mi? Şöyle bir tane de lokantada oturduk. Güzeldi akşam yemeği falan için. Şöyle balıklar. Çok lokal bir restoran. Yemeği de güzeldi. Çok lezzetliydi ve yediğimiz en uygun yemek. Ya 2 kişi balık, pilav, taze fasulye, fasulye, cips, su, 40 TL. 40 TL'den 80 TL ödedik. Ve inanılmaz lezzetliydi yani. Hani hiç bu kadar İnanılmaz da doyduk yani. Asya'da bu kadar lezzetlisini değil mi, bayağıdır yememiştik. Yani Acısı, tadı, tuzu çok yerinde. bizim damak tadımıza çok uygun. Yani bizim bildiğimiz yemeklere çok benziyor. Tadı yani, öyle söyleyeyim. Okey. Biz de Zara ile konuşuyoruz, öyle muhabbet ediyoruz.
Pazar kurulmuş yine. Otelimiz şöyle butik kahvaltı gönderiyor. Biz bunu ne zaman yeriz? Akşam yemeğinde yeriz normalde. Böyle bir öğünü ama onlar için sabah kahvaltıda bu şekilde cips. Şunun ne olduğunu bilemedim. Patates değil. Fasulye, havuç. Şöyle bir tane tavuk kızartmışlar. Tavuk, sos ve pilav. Olmazsa olmaz zaten Asya'da. Ekmek yerine geçen pilav. Yerel bir pazara geldik. Evet. Bak sos yapmışım. Rengarenk sosları var. Bizim salça gibi değil mi? Bu taraftan mı bu taraftan mı? Lütfen oradan gitmemiz lazım. Normalde bu tarafa doğru gidiyor. Yerel bir pazar. Jakarta'nın göbeğinde yerel bir pazara denk geldik. Bak, pankek yapıyorlar. Okay. Good martabak. From Indonesia. Endonezya, thank you. Balık kurları zaten Asya'da olmazsa olmazlar. Bak. Eğlenceliler. Ama inerlerini gösteriyor dayı bana. Ya aslında avokado bulursak alalım, bir de buranın avokadosundan deneyelim. Gördüm de hostele dönerken. Para istiyorlar. Para isteyen, bile para istiyor değil mi? Evet. Cips poşetinin içine koymuş. Çili biber buranın olmazsa olmazı zaten. Avokado olgunlaşmış. Evet. Her yerde dikkatimi çekti. Sokakta böyle müzik yapanlar var. Bir tane gitar alıyor. Her yerde var. Patates çok güzel ya. Mor patates olarak geçin. Hindistan cevizini sütünü çıkartıyor, içini çıkartıyor. Böyle bir düzenek yapmışlar. Bu videonun birazcık kokusu var. Biraz kokuyor. Kokulu bir video oldu. Sokak lezzetleri de böyle. Ama tavuk deriz ya biz açıkta çok bakteri üretir diye. Burada alenen açık yani. Evet, alenen açıkta böyle tavuklar var yani. Endonezya'nın normalde şu an sezonu ama açıkçası yani turist görmedik. Jakarta'da yok. Jakarta'da yok. Muhtemelen direkt Densapar'a düşüyorlar. Evet, Yani Densapar'da. aktarma noktası olarak görüyorlar ama şehir merkezinde asla turist yok yani. Yani hiç karşılaşmadık açıkçası. Bugün gitmek istediğimiz bir yer var. Angkor Beach değil mi? Evet. Angkor Beach'e gideceğiz. Sahilde, deniz kenarına yakın bir yer. Eğlence merkezi işte. İçinde yok resmen. Ama gireceğiz, deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Sizlerle de paylaşacağız. Bugün Jakarta'da ikinci gün, ikinci sabah. Endonezya halkı, yani bu Asya'da zaten biliyorsunuz fakirlik böyle diz boyu. Endonezya'da fakir ülkelerden bir tanesi açıkçası. Burası bir okul bahçesi. Okul bahçesinin yani sokağı. Sokak tezgahçıları bu şekilde önünü açmışlar. Aileler de şöyle Jakarta'da çocuklarını bekliyor. 3 kadından bir tanesi kapalı. Bence daha fazla. Daha Açık da fazla. var ama çoğunluğu kapalı.
Yani Müslümanları şu şekilde görebilirsiniz. Çok fazla, aşırı derecede. Bizim bu neden dikkatimizi çekiyor? Çünkü ilerleyen dönemde Bangladeş, Sri Lanka, Hindistan olabilir. Neden olmasın? Sanki öncesinden bu biraz böyle alıştırması gibi oldu. Yani gideceğimiz diğer rotalardaki işte Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan da açıkçası buralara çok benziyor. Hem kültür hem tip, böyle insanların tipi, giyimleri, kuşamları, yeme içme kültürleri falan çok birbirine benziyor. O yüzden bu biraz öncesinde bir alıştırma gibi oldu yani, değil mi? Ama Hindistan'da falan bu şekilde gezebileceğini Evet. Ya bir de şey dikkatimizi çekti dünden bu yana. İnsanlar böyle delecek gibi bakıyor. Yani öyle bir bakış atıyorlar ki sana. Böyle kilitleniyor kalıyor. Süzüyorlar. Süzüm süzüyorlar. Değişik bir bakışları var. kötü mü bakıyor bilmiyorum ama Hissedemedik. çok böyle şey. Yabancı hissediyorsun yani. Yabancı hissediyorum ve yabani bakıyorlar yani açıkçası. Başka bir yerde böyle hissetmemiştim. İlk defa Jakarta'da böyle hissettim. Evet, yani Asya'da değil mi? Evet. 5. ülkemizdeyiz. Yani ilk defa böyle bir şey hissettik. Filipin'de de vardı birazcık öyle bir yabani bir bakış. Evet, dikkatli böyle bakıyorlar. Ya turist mi görmediler? Ondan mı bakıyorlar? Yabancı geliyoruz, tipimizi mi süzüyorlar? Anlamıyorum yani. Böyle bir değişik bir bakışları var açıkçası. Onu da söylemek istedim yani size. Bu manzarayı açıkçası Bali'de bekliyordum. Böyle benzin istasyonlarında böyle bir sürü motor kuyruğu oluyor benzin almak için. Bali'de çok göreceğimizi duymuştum. Jakarta'da da ilk defa görüyorum. Burada da şeyler var. Şunlar mesela metrobüs. Elektrikli metrobüslere geçmişler. Evet, bazıları bu mesela benzinliydi. Ama Çoğunluğu evet şeye dönmüş, elektrikliye dönmüş. Kadir. Neyimiz Kadir. Thank you. Hello. Bye. Hello. Angkor Beach. Cool. Thank you very much. 77 peso değil mi ki iki kişi? Langsung aja. Two orang. Angkol'a geldik. Langsung aja. Girişte böyle bir ödeme yapıyorsunuz. Sonra taksici sizi bırakacak buraya. Deniz kenarında yer alan tema parka geldik. Burası Angkor Beach diye geçiyor. Bakalım buranın denizi nasılmış? Endonezya'nın. Bu tarafta pek bir şey yok galiba. Başka bu tarafa doğru gidiyor. Evet. Sanırım öyle. Dayı girmiş denize vallahi, coslamış. Vallahi Jakarta'nın denizi fena durmuyor. Evet, bence de. Gidilebilir yani. Ama Filipin videomuzu izleyenler bilir ki Boracay'ın plajları ve denizi çok güzeldi. Çok temizdi. Billur gibiydi, yani akvaryum gibi bir suyu vardı. Vallahi aşkım sen de ortama ayak uyduruyorsun, bakıyorum da hemen. Aşkım burası mı senin ülke bebeğim? Evet. Biliyorsak niye söylemeyiz? Doğru. Güzel bir tema park yapmışlar. Temiz, düzenli. Vallahi genel itibariyle, yani söyledim mi bilmiyorum ama Endonezya okey ya. Güzel, çok Yani- huzurlu hissettirdi bana. İyi ki uğradığımız, şu an için Jakarta'dayız. İyi ki uğradık dediğimiz noktalardan bir tanesi oldu açıkçası. Şu ana kadar bizi üzen herhangi bir şey olmadı. Umarım tatilimizde de, bu seyahatimizde de böyle devam eder. Çünkü keşfetmek güzel ya. Keşfederken eğlenmek de güzel. Jet ski'ye bindireyim mi seni? Burada şey de yapıyorlar, su sporları da yapıyorlar değil mi? Evet.
Yerel halk böyle buraya piknik yapmaya geliyor anladığım kadarıyla. Çocuklar uçurtma uçuruyor, uçurtma satıyorlar, oyuncaklar. Onun haricinde piknik yapıyorlar. Tam öğlen saatinde böyle ağacın altına takılmışlar. Camping grup diyor bak arkasında. Kamp grubu diyor. İçerisinde buranın, bu beach'in etrafında birçok tema parklar var. İşte dolphin havuzları var. Ondan sonra su samurlarının olduğu havuzlar var. Her birinin ayrı bir giriş ücreti var. Bayağı büyük bir alan. Roller coaster'lar, işte bizim Su parkları. dönme dolaplar, su parkı, aqua park. Bayağı büyük bir alan. Bayağı büyük. Festival alanı falan var içerisinde. Biz bakalım hangilerine gireceğiz. Aynen öyle. Burada aynı Kaç zamanda tane seçtim ben. Bin Ada diye bir yer var. Buradan teknelerle o adalara falan da gidebiliyormuşsun bu arada. Sporları falan da yaptırıyorlar. Evet. Voleybol sahası var. Bakalım biz hangisine gireceğiz? Bir de yazıyor bak. Marinası var, festival, ekopark, Pasarsene, Atlantis. Hepsini yönlendirmelerini yapmışlar. Sabahtan akşama kadar takılmalık alan burası. Burası evet bir günü yer. Ama çok düzenli, gerçekten düzenli yani. Temiz. Bakımlı. Trafiğe kapalı bir noktada burası aynı zamanda. Güzelmiş ya, farklı değil mi? Beğendim. Ben de beğendim buraları. Şimdi 2 tane şöyle elektrikli bisiklet kiraladık. Yarım saatine 30 riyal istiyor. Aşkım ilk önce bir şey var ya, basıyorsun. Ay, evet. Böyle bir şey yani. Hı hı. Anahtarı falan var. Buradan kiraladık bakalım. One hour mu? Yarım saat mi? 30 minut mu? Yarım saat bir turlayalım, beğenirsek bir dakika Tamam. yani. Tamam canım. Hadi bakalım, uğurlar olsun. Ben de buradayım. ...15 kilometre hız yapıyor. Daha fazla hızlı gitmiyor. Son gaz şu an. Benimki son gazda. Güzel, eğlenceliymiş. Sıcakta da yürünmüyor. Böyle güzel oldu. Bir turlayalım şöyle bir adayı. Şimdi içeride Seaworld Ankol diye bir nokta var. Burası bildiğimiz bizim şey değil mi? Akvaryum. Evet. Akvaryum gibi. Antalya'da falan da var ya. Evet. Şimdi bu elektrikli bisikletlerle önce bir keşfedeceğiz ortalığı. Bakacağız. Değil mi? Ama aklımızda bir yer var. Oraya gideceğiz. Buraya girmek istemedik. Değil mi? Girmeyeceğiz değil mi buraya aşkım ya? Biz Antalya'da çok daha güzel Daha iyi, gördük, evet. o yüzden. Ülkemizde daha güzellerini gördük. Zaten karette varmış. Ben şeye baktım, fotoğraflarına baktım. Karetteden başka bir şey yok, görünmüyor yani. Hadi devam. İçeride böyle tren de varmış. Bunu görmemiştim ben, bilmiyordum. Şimdi karşılaştım burayla.
İçeride tabii aqua parklar da var. Motorla keşfetmek, gezmek iyi oldu. Komple etrafı dolaşmış olduk. Gezemezdik yani. Yürünmezmiş aşkım, çok şey ya. Hala gezemedik. Hala gezemedik, doğru söylüyorsun. Bayağı yorucu olurmuş. Tayland'da olduğu gibi burada da trafik soldan akıyor. İçeride teleferikler de mevcut. Teleferikle de gezebiliyorsun. Tam şurada karşımızda var. Evet hatırladım. Yürüyerek buraya kadar gelmiştik. Doğru. Şey de var baksana, teleferik de Gördüm var. bebeğim, gösterdim. Çektim az önce onu da. Şey de var. Resort da var içeride. Konaklama yerleri de var. Otel vesaire falan da var, Otel, gördüm. Alışveriş merkezi falan var. Restoranlar falan da var. Güzel ya. Tema park gayet güzel. Doyurucu yani. Bir gün net burada geçer. Arabalar da elektrikli, sessiz sedasız yanımdan geçiyor, anlaşılmıyor. O zaman bunları bırakalım. Devam edelim. Evet. Birazcık acıktık şimdi. Kadir tavuk cordon bleu söyledi. Ben balıktan devam. Gerçekten artık pesketeryan oldum galiba. Thai tea bulduk, Thai tea. Evet, Thai tea bulduk. Thai çayı. Kırmızı. Ondan da söyledik. Afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun sana. Buldun yine Ceylan'ı bebeğim. İçeride bir de Eko Park var. Eko Park'a geldik. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Güzelim, ne haber? Ne haber? Ne habersin? Oy, var ya, çok insan alışmış artık. Buna evcilleşmiş hacım. Çok evcilleşmiş. Bir Ceylan'a dokundum. Aşkım. Evet ya, çok güzel bir kısım. Onlar için, burada olmaları için üzgünüm yani. Evet. Daha özgür olmayı hak ediyorlar. Ho Chi Minh'de bir hayvanat bahçesi ziyaretinden sonra açıkçası üzülmüştük. Ya bir taraftan koruma altında olmaları güzel, güvende olmaları güzel ama doğal yaşam alanlarında olmamaları bir taraftan can sıkıcı. O tat kaçırıyor. Ama en azından burada şey yapmıyorlar ya aşkım, kötü davranmıyorlar, anladın mı? O biz gittikten sonra ne yaptıklarını bilemezsin ki. Güzelim şimdi, güzelim. Bir keçi sevmekten hiçbir farkı yok açıkçası. Evet. Tüy yapısı biraz daha sert ama. Yani. Ah, şunlara bak. Siz ne düşünüyorsunuz böyle hayvanat bahçelerini, işte hayvan bakım evlerini hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun boynuzu var. Güzelim. 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 Boynuzun kaşındı mı? Boynuzu kaşınıyor resmen. Hissediyor dokununca. Şu gördükleriniz ağaçların kökleri. Bunlar suyla besleniyor. Balık mı var? Evet, gördüm geliyorum. Şurada ailesi yaşıyor. Aa, kucağında yavrusu var. Gel. Kucağında yavrusu Gel var. buraya. Gel buraya. Çok güzelsiniz. Gel. Hey. Hey. Yavrusunu görüyorsunuzdur umarım. Güzeller ya. Pozlar veriyorlar. Çok tatlısınız. Çok güzelsiniz. Şempanze. Çok güzelsiniz. Yavru şempanzesi de var kucağında. Oo, şurada da balık oynak yaptı. Şurada da tatlı su balıkları, Nil tilepinleri. Bunları Chiang Mai'de falan biliyorsunuz tutmuştuk. Pişirttirip yemiştik. Ayşe, bu şempanzeler bir şey söyleyeyim mi? Özgürler. İstedikleri yerlere gidiyorlar, şey yok. Evet. Hiçbir şekilde yok. Hop, şovlara bak. Yavrusunu gördün değil mi kucağındaki?
Ha, çövdürdü. Bir daha bakıyor. Şunları söyledim, Nil tilepinlerini. Çok belli olmuyor ama tatlı su balıkları. Nil tilepinleri aşkım bunlar. Bizim Chiang Mai'de tuttuğumuz balıklardan. İçinde timsah mı var? Timsah olma ihtimali var. Şu ağaçlar çok muazzam. Yanında yiyecek hiçbir şey yoktu mu? Hayır, bir tane. Şurada da galiba tavus kuşları falan var. Yalnız şunları şöyle bir yöntemle bu ağaçlara aşılıyorlar. Bunlar böyle sarkıyor. Kesin kuş bebeğim onlar. Atmosfer nasıl sizce? Çok güzel. Yani ben kendi yorumumu yapmak istiyorum. Çok güzel. Sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz tabii. Böyle yerleri geziyoruz, görüyoruz, sizlere de gösteriyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Onları da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir de içeride bu ekoparkın içerisinde çiftçiliği ile ilgili Learning Farm denen bir bölüm varmış. Yani tarım ve çiftçilik öğretme üzerine. Orayı bulabilecek miyiz bilmiyorum. Bakacağız, dolaşacağız şöyle. Evet, Learning Farm, çiftçilik öğrenmesi. Muhtemelen değil mi? Bana da öyle geldi. Bakalım gene de. Kapalı şu anda. İçeride düğün mü olacak acaba? Sandalye sermişler ya. Çıkartmışlar. Açık mı, kapalı mı? Kapalı, kilitli. Kilitliymiş. Tabi bazı noktalara kapalı. Bazı noktalara giremedik. Birkaç nokta vardı az önce. Denedik. Şöyle bir tane ağaçla karşılaştık. Bizim lif kabaklarını izleyenlerimiz bilir. O kadar çok sert ki bak. Şu, gördüğünüz şu. Ellerim çalıyor. Yani bildiğin bizim lif kabaklarına benziyor. Yani dışarıdan ama alakası yok. Farklı bir şey. Ağaçtan böyle sallanıyor bunlar. Abi şurada bir festival yapacaksın var ya. Tam festivallik alan. Güzel. Bu alana 30.000 kişi sığabiliyormuş. Girişteki panoda öyle yazıyordu. Çok güzel bir alan. Evet. Farklı. Oo, çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzel havalandı. Değişik bir kuştu. Bizim ağaç kakana benziyor. Sivri böyle bir tane şeyi vardı. Gagası vardı. Ama ibibi ve kanatları sarı ve beyaz karışıktı. Bu ekoparkın içerisinde böyle bungalovlar da var. Bir de birkaç tane kamp alanı gördük. Çadır, değil mi? Çadır falan kurulan noktalar falan var. Ya burada aslında bakacak olursanız amaç tamamen hani böyle doğayla ilk defa tanışanların deneyimlemesi için yapılmış bir nokta gibi. Bir de şehrin ortasında bir yer burası. Yani deniz kenarına yakın, şehir merkezinde. Yani korunaklı, güvenli, hem kampını yapabileceğin, çocuklarına gelebileceğin bir alan oluşturmuşlar. Değil mi? Bayağı iyi. Buraya gelip 3 gün kalmak lazım. Yani şu bungalovlarda 3 Tabii, gün konaklama yapacaksın. kalacaksın. Bütün aktivasyonlara katılacaksın. Çok eğlenerek gidersin yani. Evet.
Ya alan burası, dediğimiz gibi zaten planlıyorduk bir gün yiyecek bir yerde. Yani şu an gez bitmiyor. Ya bir kısmını var ya şeylerle, o elektriklerle gezdiğimiz iyi olmuş. Evet, hızlı bir keşif turu attık. Çok iyi oldu. Yani hala da yürümeye devam ediyoruz. Şuranın giriş kapısını yemin ederim 45 dakikadır arıyoruz ya. 4 döndük gerçekten çok komik bir durum oldu. O kadar büyük ki yani. Ya çok büyük aşkım gerçekten. Yani enteresan. Şuradan bir su alalım mı? Alalım bir tane. Burası macera parkı. İçerisinde roller coaster'lar, işte roketler, işte ne o gondollar vesaireler, bir sürü şeyin olduğu bir macera parkı. Aslında Luna Park gibi bir şey. Aslında Türkiye'de buna benzer daha önceden bir yer vardı. Kapandı hatta. İstanbul'daydı orası. Güzel. Bakacağız. Her alanın ayrı bir giriş ücreti var bu arada. Bakalım buranın giriş ücreti ne kadarmış. Domuzlardan, ondan sonra kargalardan, ondan sonra fillerden, kurbağalardan bir orkestra. Bando takımı. Geç kaldık birazcık aşkım ya. Biraz öyle olmuş aşkım ya. Bir saat sonra kapanıyor diyor. Evet. Aslında çok uygun fiyatı. Çok uygunmuş ya. Ya 300 şöyle geçeyim oradan şükür. Yani belki. yok içinde söyleyeyim size. 300 rupi diyor değil mi? 300 rupi. Yani 1000 lira yapıyor kişi başı. Ama her şeye binebiliyorsun. Kullanıyorsun. Roller coaster kullanıyorsun, vesaire kullanıyorsun. Ya kapanışa çok az kaldı diyor. Yapacak bir şey yok. Çok büyük aşkım, ne yapalım yani? Ancak gezebildik. 50 dakika sürdü. Evet. Hadi Üzgünüm. devam. Vallahi ben roller coaster istiyorum. Bayağı büyük o içerisi. Yani gezine biz anca akşama edebildik. Göremedik, bulamadık zaten daha şeyi. Arka tarafından görebildik bir. Evet. Roller coaster demiyor bunlar. Dufan diyor mesela. Dufan yazıyor. Dufan information bak mesela. Burada da yazıyor. O zaman birazcık oturalım şurada suyun serinliğinde. 2 günlük hızlı bir Jakarta turu oldu. Bir şey söyleyeyim, daha Dufan'a bu tarafa diyor. Daha da gitti ya sana. Gittim var ya, gittim. Ayaklarımın tersi çıktı. Karasulayım derler ya. Gerçekten öyle. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar uçuyoruz. Yarın uçuyoruz. Nereye? Bu sefer Bali'deyiz. Bir sonraki video Bali'den olacak. Evet. İşte Ubud bölgesi, Uluwatu bölgesi, Seminyak, Allah ne var ise Bali, adalar, koylar gezeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tam da gün batımı.